Gri bir İstanbul vardı karşıda. Binalar birbirinden çamur renklere boyanmış. Gökyüzü desen tatsız tutsuz. Maviden eser yok. Deniz grilik de onunla yarışıyor. Vapur yüzüğü gibi değil de boşlukta süzülüyor gibi görünüyordu. Şehrin yer gök tek ton grisinde. Güzel yüzüne baktım. Gördü gözümün kıyısından ona baktığımı. Yine de çevirmedi başını. İçim buruldu. Umut yoktu sanki. International. Evet, international gecemiz. Yelda International. Yes. İş hayatı bu Ömer, herkese oluyor. Ya ne herkese oluyor Leman, Allah aşkına ya. En kısa sürede o senin borcunu öder. Tarihte karakter ne kadar önemlidir? Bazıları hiç önemsemez bu konuyu. Tarih onlar için tek tek kişilerden çok daha büyük bir tekerlektir. Bazı tarihçiler ise tarihteki bazı vakaları önemli kişilerin ve kahramanların karakterleriyle açıklarlar. Biz de tarihi bir kişinin karakter ve huylarının zaman zaman tarihi etkileyebileceğine inanıyoruz. Ama bu kişisel özelliği belirleyen de yine tarihin kendisidir. Evet, Padişah Abdülhamit Avrupalıların paranoyak diyebilecekleri kadar evhamlıydı. Ama onu evhamlı yapan şey de yaşadıkları, gördükleri, yani tarihin kendisiydi. Yani evhamlı olmak için çok haklı gerekçeleri vardı Abdülhamid'in. Şimdi geliyoruz 2023'te okuduğum kitapları. 3-4 tanesi yanımda değil ama aylık vloglarında alıntı olarak onlardan bahsetmiştim. Şimdi şöyle bir şey var. George Eliot'un aslında en meşhur kitabı var ya, şimdi Türkçesini bilmiyorum. Ve onu bulamadım. Farsçasını sipariş ettirdim ve Farsçası özet geldi. Çok şöyle, ben de çok şaşırmıştım aslında kitap niye bu kadar ucuz diye. Bu da aslında İran'da bir yazarın en meşhur kitabı, hatta ödül alan Ölüler Senfonisi. Bu kitabın Türkçesi yayınlamıştı ama şu an artık bulunmuyor. Ben tüm ikinci elleri ben alıp arkadaşlarıma hediye ettim. Ölüler Senfonisi, Abbas Marufi. Bu kitap aslında bir dönem İran'ın kültürünü çok güzel anlatan, yansıtan bir kitap. Hatta çok meşhur bir sözü var bu kitabın, böyle babamla konuşurken ondan bahsediyorduk. Orada çok güzel bir şey diyor. Diyor ki tüm İran'ı Tahran'ı yapabilmek için yaktılar diye. Bu kitabı da okuyorum ama henüz bitirmediğim için 2024 Ocak ayının vlogunda olacak muhakkak. Bu kitapta aslında maalesef ki 1. cildi var Türkçe'de. 2., 3. artık basılmıyor ya da ben bulamadım. Gulag Takım Adaları. Bu 1. cilt. Farsçasını aldım. Kitabın girişinde çok güzel bir alıntı var. Diyor ki bir yazarın, meşhur bir
yazar bu kitap hakkında diyor ki bu kitap tarihin bir parçası değil, tarihin ta kendisi ve bu kitap sayesinde artık komünizm insanların siyasi ideolojileri olmuyor gibi bir şey yazmış. Çok güzel bir kitap ve çok güzel değil mi? Çok etkileyici. Zaman zaman çok güldürüyor çünkü yazarın biraz komik bir dili var. Ama zaman zaman da böyle gözlerini dolduruyor, mideni bulandırıyor. Çünkü gerçek yani. Bir tane resimli video paylaşmıştım ya. No after no after no after no. Will anybody ever say yes to me? Vereyim mi azıcık makarna? Vermem valla, bana ne? Başka vermem. I don't have glasses for everyone, so